Dünyanın sınırlarına ulaştığında gökyüzüne baktı ve hala fethedilecek bir şeyler aradı. Ama o an anlamadı. En derin fetih dışarıda değil, içerideydi. Büyük İskender kralları dize getirdi, tanrılara meydan okudu. Haritaları kendi elleriyle yeniden çizdi. Fakat hiçbir zafer içindeki boşluğu doldurmadı. Şimdi her şeyin sustuğu bir yerde yalnız bir adam olarak uyanıyor. Ne zamanın içinde, ne tarihin dışında. Rüyası, geçmişle geleceğin büküldüğü, gerçeğin bile kendinden şüphe ettiği bir yer. Kimdir o? Bir kral mı? Bir hayal mi? Yoksa sonsuzlukta yankılanan bir soru mu? Bu bir hükümdarın rüyası değil. Bu unutmaktan korkan bir insanın bilinçaltına kazınmış son seferi. İskender zamanın dışına düşmüş gibiydi. Gözlerini açtığında tanıdığı hiçbir şey yoktu. Ne Babil'in sarayları, ne ordularının ayak sesleri, ne de fethettiği toprakların kokusu. Sadece nar kırmızısı bir zemin ve baş döndüren bir sessizlik. Ayaklarının altındaki toprak canlı gibiydi. Damarlar gibi çatlamış, soluk alıp veriyordu. Gökyüzü gök değildi. Devasa bir altın kubbe gibi parlıyor, üzerinde yavaşça dönen yıldız haritaları çiziliyordu. Bu haritalar tanıdık değildi. Bilinen dünyanın çok ötesine, başka alemlere uzanıyordu. Uzaktan bir ses duyuldu. Ne orduların kükremesi, ne de tanrıların gürültüsü. Daha çok kendi iç sesi, bastırmaya çalıştığı bir fısıltıydı. Kaç ülke aldın, kaç tanrıyla savaştın? Şimdi kime yürürsün İskender? Önünde bir kapı belirdi. Ne taştan ne ağaçtandı. Su gibiydi ama dağılmıyor. Bir yüzey gibi duruyordu. Üzerinde bir kelime, bulut. Kapının yüzeyine dokundu. Parmak uçları dalgalandı. Sanki ruhu geçit vermek için kapıyı tanıyordu. İçeri adımını attığında ağırlığı yok oldu. Beden değil, fikir olarak yürüyordu şimdi. Bir nehirdeydi. Ama bu nehir gökyüzünde akıyordu. Işıklarla doluydu. Her damlası bir anıydı. İlk adımında çocukluğu canlandı. Makedonya'da babası Filippos'un ayak sesleri, Aristoteles'in öğretileri. İkinci adımda ilk savaş zaferi, Granikos'un kükreyişi. Üçüncüde İssos, sonra Gaugamela, sonra Babil. Ama sonra nehir kurudu. Gökyüzü çatladı. Yıldızlar sönmeye başladı. Bir ses tekrar yankılandı. Akilleus. İskender dönüp bakınca sahne değişti. Troya Savaşı'ndaydı. Akilleus'un yüzünü görmek istiyordu ama yüz yoktu. Yaklaştı. Yüz bir anda kendi yüzüne dönüştü. Ben onun varisi değilim, onun yankısıyım, dedi kendi kendine. Birden zemin çöktü. Düşmeye başladı. Ama bu düşüş bir uçurum değil, bir zaman labirentineydi. Yüzeyi taş ve yıldız tozuyla kaplı dev bir mekanda gözlerini açtı. Her duvar bir çağın aynasıydı. Tarih burada döngüseldi. Her şey tekrar ediyor, değişip duran suretlerle aynı soruyu fısıldıyordu. Sonsuz olmak ister misin? İskender yürümeye başladı. Her duvarın ardında bir uygarlık parlıyordu. Mısır'da kendini tanrı ilan ettiği an, Hindistan'da fillerle karşılaştığı savaş, Susa'daki toplu düğün, Roxane'nin gözleri. Ama sonra bir gölge girdi devreye. Gölgede kimin olduğu belli değildi ama her an değişiyordu. Bazen babası, bazen Aristoteles, bazen Kral Darius, bazen Hefaistion. En sonunda aynalardan biri açıldı. İçinden yaşlı bir adam çıktı. Saçı ak, gözleri kör, elleri altından. "Beni tanıyor musun İskender?" "Hayır. Ben zamanım, unutulmuş her şeyim ve unutacağın her şeyim." İskender titredi. "Ben unutulmayacağım," dedi öfkeyle.
Yaşlı adam güldü. Sen bir hatıradan ibaretsin. Bedenin çökecek. Adın ağızdan ağza geçecek. Efsanenin ne kadarı senin, ne kadarı uydurma, kim bilecek? Birden zaman kıvrıldı. Kendisini 1000 yıl sonrasına attı. Roma'daydı. Heykelini yapıyorlardı. Ama heykel ona benzemiyordu. Ağzı farklı, gözleri yabancıydı. Üzerine giydirilen giysi Roma'ya aitti. İskender fısıldadı. Ben bu değilim. Yaşlı adam tekrar göründü. Artık sensin. Çünkü tarih seni sen olmadan da yazabilir. Bir dağın zirvesinde buldu kendini. Gökyüzü simsiyah ama yıldızlar mavi değil, göz gibiydi. Milyonlarca göz onu izliyordu. Zirvenin ortasında dairesel bir taş masa vardı. Çevresinde 12 figür oturuyordu. Yüzleri yoktu ama her biri farklı bir gücü temsil ediyordu. Savaş, bilgelik, aşk, ihanet, zaman, kibir, yalnızlık, zafer, ölüm, tanrılık, delilik, sonsuzluk. Ortadaki boş tahta çağrıldı. İskender oturdu, konuşmalar başladı. Her figür onun üzerine yargılarını söyledi. Zafer, seni ben büyüttüm ama beni tat alamadan tüketin. Aşk, hiç bana yer bırakmadın, hep taç giydirdin, hiç kalp giydirmedin. Yalnızlık, ben hep yanındaydım, en sadık bendim. Kibir, benimle tanrı oldun. Delilik, ama benimle tanrılığı unuttun. Son olarak ölüm konuştu. Beni çok geç hatırladın. Şimdi ne istersin? İskender başını eğdi. Bir tek şey, gerçeği bilmek. O an masanın ortası açıldı. Bir ışık huzmesi yükseldi. Işık konuştu. Gerçek yoktur ama seçtiğin hayalin bedeli vardır. Bir çölün ortasında uyandı. Ama bu defa rüya çok daha gerçekti. Gökyüzü renksizdi. Zemin kuru ama tanıdık. Uzakta bir figür yaklaşıyordu. Hepaistion. Ama Hepaistion ölmüştü. İskender bunu biliyordu. Yaklaştı. Arkadaşının sesi yankılandı. Hiçbir zafer tek başına taşınmaz. Sen her şeyi kazandın ama beni kaybettin. İskender diz çöktü. Ben seni unuttum. Hayır, sadece kendini hatırlamakla meşguldün. Gökyüzü yeniden çatladı. Bu defa yıldızlar yere düştü. Her biri bir kelimeydi. Şunlar yazıldı. Kudret, yalnızlık, ölümsüzlük, yankı. İskender yıldızlardan birini tuttu. Elinde kalan tek şey yankı oldu. Diğerleri toza döndü. Son bir kez gökyüzüne baktı. Ve sonra uyandı. Ama hangi dünyada olduğunu bilemedi. Gerçek mi yoksa başka bir rüyanın başlangıcı mı? Büyük İskender'in rüyası sadece bir savaşçının değil, bir çağın, bir mitin ve bir varoluş sorusunun yansımasıydı. Bu rüya her fetih arzusunun ardında saklanan daha büyük bir boşluğu, her ölümsüzlük arayışının içinde gizlenen unutulma korkusunu anlatıyordu. Ve belki de en tuhaf olanı şuydu. Bu rüyayı gören sadece İskender değildi. Onu okuyan herkes kendi içindeki fetihle yüzleşti.